merhaba, ben Damla. Bugün yine bir dikiş videosuyla geldim. Bugün kendime bir salopet elbise yaptım. Şu an bütün mağazalarda salopet elbiselerden var ve ben de çok beğeniyorum. Ve salopet elbise yapmak gerçekten çok kolay. Ben bunun kalıbını böyle normal bir elbisemi üzerime giyip işte oradan sabunla işaretleyerek sonra da kağıdın üstüne koyarak çıkardım. Yine tabii ki kalıp şekillerimi videoya ekleyeceğim. Yani kalıpla uğraşmak istemiyorsanız benim çıkardığım gibi de yapabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenirsiniz. Sadece diyorum ki acaba kot kumaştan mı yapsaydım? Ama sanırım bir tane daha yapacağım ve bu kottan olacak. Bakalım. Her neyse, şimdi elbisemi nasıl yaptığıma geçebiliriz. Eğer videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kalıplarım bu şekilde. Siz de kendi ölçülerinizde büyüterek aynı kalıbı elde edebilirsiniz. 1,5 metre pamuk seten kumaşım var ve ben 1 metreden birazcık fazlasını kullandım. Kumaşımı yere tek kat seriyorum ve düz boyunu iki kenarından içeri doğru katlıyorum. Kat yerlerinin birine arka bedeni, birine ön bedeni yerleştiriyorum. Ve boyunu istediğim ölçüde uzatarak kenarlarından birer santim dikiş payı ekleyerek kesiyorum. Şimdi ön ve arka parçayı elde etmiş olduk. Daha sonra kullandığım kalıplarımın üst kısımlarını bel hizasına kadar kesiyorum. Salopedin üst kısımları böyle daha dik, kendi kendine ve sert durabilmesi için buraları çift kat yapacağım ve içine de tela ütüleyeceğim. Bu küçük kalıplarımı da 2 kat kumaşıma geçirip kesiyorum. Ve telamı da bu parçalara uygun olarak kesiyorum. Parlak kısımları kumaşa gelecek şekilde buharsız ütüyle ütülüyorum. Daha sonra ön parça ve küçük olan üst parçamı birbirlerine bakacak şekilde iğneliyorum ve parmağımla gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Yan kısımlarına giymede rahat olmak için düğme ekleyeceğim ve bunun için 2 tane dikdörtgen kesiyorum ve yarısına tela ütülüyorum. İkiye katlayıp kenarlarından dikiyorum ve sonra çeviriyorum. Arka bedenimin yüzüne ilk önce bu düğme parçalarını iğneliyorum. Daha sonra ütülediğimiz üst beden parçamı da yüzleri birbirine bakacak şekilde en üst kısma yerleştiriyorum. Parmağımla gösterdiğim yerlerden üst kısmı hariç dikiyorum. Daha sonra ön ve arka parçayı üst bedenleriyle birleştirdiğim yerlere ara ara çıt atıp tersini çeviriyorum. Ve daha net bir kenar olması için çevirdikten sonra tekrar dikiyorum. Ve böyle görünüyor.
Arka bedeni ve ön bedeni yüzleri birbirine bakacak şekilde etek kısımlarından iğneliyorum ve kenarlarından dikiyorum. Daha sonra sol pedime askılar yapacağım. Üzerime deneyerek karar verdiğim uzunlukta ve 12'şer santim genişlikte 2 tane şerit kesiyorum. Bunları ikiye katlayıp kenarlarından dikiyorum ve tersini çevirip tekrar kenarlarını dikiyorum. Ben içe attığımız dikişi ortaya getirip diktim. Bu sayede daha homojen bir görüntü oldu. Yani bu şekilde. Daha sonra askılarımı V şeklinde birbirine iğneliyorum ve fazlalıklarını kesiyorum. Arka bedenin dikmediğimiz üst kısmının ağzını kıvırarak bu parçayı içine yerleştiriyorum ve dikiyorum. Etek ucunu da 2 kat katlayıp dikiyorum. Daha sonra işaretlediğim yerlere düğmelerimin büyüklüklerine göre ilikler açıyorum. Ön kısmına bir cep yapmaya karar verdim ve ne kadar yapacağımı soloped üzerinden hesaplıyorum. Kumaşımdan bir dikdörtgen kesiyorum ve boyunu daha net görebilmek için ağzını ikiye kıvırıp iğneliyorum. Ve dikdörtgenimi ikiye katlayıp alt kısmı V olabilmesi için böyle çapraz bir şekilde kesiyorum. Cebimi de yine sert istediğim için buna uygun tela kesip ütülüyorum. Ve cebimin ağzını 2 kez, diğer kenarlarını tek kat katlıyorum ve ütülüyorum. İki kez katladığımız yani ağız kısmını dikiyorum. Ve solopedime iğneleyip cebimin kenarlarından dikiyorum. Son olarak da düğmelerimi dikiyorum ve solopedim hazır.